Evet, sıradaki örnek parçamızla devam edelim değerli arkadaşlar. Buradaki noktamı orijin olarak kabul edebilirim. Çap 30'a çap 40. Bakın önündeki işaretin çap sembolü olduğunu biliyorduk. İki tane dairemiz var. Dolayısıyla SolidWorks'te yeni bir part dosyası açıyorum. Düz beyazım açık. Herhangi bir düzlemde çizim başlatıp daire komutuyla iki tane daire çiziyorum. Çap 30'a çap 40 demiştik. Akıllı ölçülendirme komutuyla içerideki dairemiz çap 30, dışta bulunan dairemiz çap 40. Sonra bakalım nasıl devam etmiş çizimim. Şimdi bakın şu eksenin değerli arkadaşlar sağında kalan iki tane daire var. Çap 20'ye çap 10. Ben de bunu gelişigüzel şöyle çiziyorum. Önce akıllı ölçülendirme ile dairelerimi ölçülendireceğim. İçerideki dairemiz çap 10. Dıştaki dairemiz çap 20. Sonra yatayda bakalım nerede bu ölçü? 21 milim. Düşeyde vertical eksende 50 milim ölçülerim var. Önce horizontal ekseni verelim. 21 milimetre. ...51 mi demiştik? 50 milim pardon. Sonra şuradaki daire ile yatayda aynı hizada bulunan iki daire var. Çap 12'ye çap 6. Hemen şöyle çiziyorum iki tane dairemi. Dışarıdaki dairemiz çap 12. Diğer dairemiz çap 6. Peki ikisi arasındaki mesafe kaçmış? 40 milimetre. Şimdi yaylı birleştirmeleri yapalım. Bakın şurada bu arada hepsi yay değil. Şu R25 olan yay değil mi? Bu R60 olan da yay ama burası teğet birleştirme. Aslında bakın bunun oturup uzun uzadıya konu anlatımını yapmaya gerek yok. Yayın teğet birleştirme nasıl olduğu belli. Line komutu ile ya da şöyle yapalım. Teğet yakalatmaya çalışalım. Şu an yakalamadı. O zaman şuralardan bir yerden tutmamız lazım. Evet. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an teğet. Bu daireye bir kez tıkladığımda buna da teğet olarak birleşecektir. Şu iki noktamı tutuyorum. Yatay yap diyorum bunları. Şimdi 60'lık yayı birleştirelim. Bunun için 3 nokta ile yay komutu. Birinci noktam, ikinci noktam şöyle birleştirdim. Akıllı ölçülendirme komutuyla 60 milimlik ölçümüzü verelim. Sonra bakın daireyi tuttum, yayı tuttum. Teğet yap dedim, onay verdim. Yayı tuttum, dairemi tuttum. Yine teğet yap dedim, onay verdim. Burada 25'lik bir birleştirmem var. Hemen yine 3 nokta ile yay komutu, birinci nokta, ikinci nokta içeri doğru bıraktım. Akıllı ölçülendirme ile geldik. Yayımızı 25 olarak ölçülendirdik. Sonra da teğet yapma işlemleri. Yayı tuttuk, daireyi tuttuk, teğet yap dedik, onay verdik. Daireyi tuttuk, yayı tuttuk, teğet yap dedik, onay verdik. Evet, bu çizimimiz de bu kadar. İsterseniz bakın biz şu anda göründüğü gibi çizdik. Normalde olması gereken toplu kırpmayı kullanalım. Sürükleyerek şu kısımların budal olması arkadaşlar. Şura ve burası da aynı şekilde. Şimdi merkez çizgisini alarak yataydaki, burası sanki yatayda olmadı ama şunu bir silelim. Tekrardan merkez çizgimizi aldık. Evet, şu anda oldu. Tekrar merkez çizgisini alarak diğer dairelerimize eksenlerimizi atayalım. Mesela şöyle bırakmamız yeterli olacaktır.
Evet, çizimimiz bu kadar. Bunun katı modelini görecek olursak ekstrüzyon ile katı oluşturma diyelim ve onaylayalım. Gördüğünüz gibi geometrik çizimi tamamlamış olduk değerli arkadaşlarım. Hemen kontrol sev diyerek bu eğitim seti içinde çizdiğimiz 5. parça kaydet diyorum, onaylıyorum. Evet, bir sonraki eğitim videomda ekranda gördüğüm parçayla devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.